Herkese merhaba. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Geçen hafta kaldığım yerden devam ediyorum. Bilincimiz yükseldikçe bize neler olur konusunu işliyordum. Şimdi şu maddeye gelmiştik. Hayatı gerçekten yaşamak istediğim gibi yaşayıp yaşamadığımı sorguluyorum. Ve sonra nereye geliyorum? Gerçekten ne yapmak bize heyecan veriyorsa onun peşine düşeriz. Yani buna evet çok şahit oldum gerçekten. Birçok danışanım oldu bunu yapan. Benimle çalıştıktan sonra, sorgulamaya başladıktan sonra kendilerinin gerçekten ne istediklerinin farkına varıp başka bir ülkeye yerleşen oldu. Başka bir şehre yerleşen oldu. Kurumsal işlerini bırakıp tamamen toprakla uğraşabilecekleri bir yere gidenler oldu. Ve şimdi ben gözlemliyorum bu hayatları. Hiçbir zaman insanlarla iletişimimi koparmıyorum. Şu an oldukları noktada gerçekten çok mutlular. Çünkü bu kişiler hayatta gerçekten yapmak istedikleri şeyi keşfettiler ve ona doğru adım attılar. Bilincimiz genişlediğinde bunu yapma cesaretini buluyoruz kendimizde. Bir başka madde, olumsuzluklar bizi eskisi kadar üzmez olur. Neden? Hayatta tabii ki birçok olumsuzluk oluyor. Bunu söylediğim zaman işte hiç üzülmeyecek miyiz, biz insan değil miyiz gibi tepkiler oluyor. Tabii ki çok çok kötü şeyler de oluyor. Yani şu örnekler veriliyor, çocuklara tecavüz ediliyor, hayvanlara kötü davranılıyor. Gerçekten hiçbirimizin görmek istemediği, içimizin kaldırmayacağı olaylar yaşanıyor bu dünya üzerinde. Ama bilincimiz yükseldiğinde ne oluyor? Bir daha düşük bilinçteyken bunlara çok büyük tepki veriyoruz. Çok üzülüyoruz, çok kızıyoruz, nefret ediyoruz ve bütün bu hissettiğimiz duygular bizi yormaktan başka bir işe yaramıyor. Eğer bu konuda yapabileceğimiz adımlar yoksa, yapabileceğimiz bir şey varsa tabii ki ben her zaman onu en kısa zamanda yapmak taraftarıyım. İşte hayvan hakları için yeni bir kanun çıkarılması gibi, bir takım cezaların yükseltilmesi gibi. Fakat bilincim genişlediğinde ne oluyor? Şu bilince geçiyorum. Diyorum ki evet her şey olması gerektiği gibi oluyor gerçekten. Bu biraz yükseldiğinizde fark ettiğiniz bir şey. Nasıl oluyor? Mesela geçen hafta çok genç bir çocuk intihar etti, bir mektup bıraktı. Evet hepimizin içi yandı, çok üzüldük. Böyle bir şey dünya üzerinde hiç yaşanmamalıydı. Fakat çok açıklayıcı bir mektup bırakmış ve bunun üzerine hepimiz sorguladık. Hayatı neden yaşadığımızı, bu hayatı nasıl yaşamamız gerektiğini, yani olan her şeyin aslında derinde bize bir şey öğretmek için olduğunu fark ediyoruz bilinç genişlediğinde. Oradan hepimizin alacağı dersler, öğreneceği şeyler var. Bu yüzden artık olaylara eskisi kadar üzülmeyip bu bana ne öğretiyor diye bakmaya başlıyoruz. Bilincimizin genişlemesi bunu sağlıyor. Bir başka madde, kötü giden şeylere dertlenmek yerine çözüm bulmaya çalışıyoruz. Daha çözüm odaklı oluyoruz gerçekten. Düşük bilinçteyken bu dertler bizi esir ediyor. Yani duygular bizi esir ediyor. İşte niye öyle oldu, niye böyle oldu, niye bana kötü davrandılar, beni niye aramadılar, yani ya da benim başıma neden böyle bir şey geldi gibi en küçücük bir şeyde bile çözüm odaklı olamıyoruz. Çünkü negatife odaklanmaya alışmışız. Ama bilinciniz yükseldiğinde diyorsunuz ki evet şu anda böyle bir şey var hayatımda, bu bir sorun değil, bu bir durum. Ve bu durum çözülebilir. Acaba nasıl çözülebilir dediğinizde zaten sizin zihninizde bir takım kapılar açılmaya başlıyor. Birçok çözüm olabilir. O çözümlere yönelmiş ve daha olumlu bir şekilde odağınızı değiştirmiş oluyorsunuz. Bilincin yükselmesi bunu da sağlıyor bize. Ve bir başka madde, etrafta sıkıntı veren şeyler bizi etkilemez. Bununla şunu kastediyorum. Mesela çok fazla şikayet etme eğilimliyizdir. Daha düşük bilinçte olduğumuz zaman. İşte bir yerde oturuyorsunuz. Diyelim ki orada çocuklar bağırıyor. Burada bir matkap çalışıyor. Burada bir şey oluyor. Çok aşırı gürültü var. Ve sizin odağınız o zaman o şikayet etmekte olur. Yani üf şurada rahat edemiyorum. Kitabımı okuyacaktım okuyamıyorum gibi. Ama bilinciniz yükseldiğinde konsantrasyonunuz da yükseliyor. Ve daha İçinizin huzurunda merkezde oturuyor oluyorsunuz. Dolayısıyla etrafta çok fazla dikkatiniz olmuyor. Bu görmemek, duymamak değil. Aslında e, dikkatli bir dikkatsizlik gibi tanımlayabilirim. Biraz değişik bir tanım oldu ama olan her şeyin farkında ama onlardan rahatsız olmadan kendi merkezinizde oturabiliyorsunuz. Evet, en güzel böyle anlatabilirim bunu. Bir başka madde, gelecek için kaygılanmayız. Daha düşük bilinçte olduğumuzda
Sürekli geleceği düşünürüz. O nasıl olacak, bu nasıl olacak, işte başıma neler gelecek gibi kendimize hiç olmadık, belki de hiç olmayacak korkuları da yaratırız aslında. Ya da işte ödemelerimi yapabilecek miyim, şu olacak mı, bu olacak mı? Ama bilinç yükseldiğinde dediğim gibi daha böyle bir teslimiyette ve akışta oluyorsunuz. Biliyorsunuz ki her şey bir şekilde çözülecektir. Her şey rahatça ilerleyecektir ve e, Allah dağına göre kar verir der eskiler. Başıma gelen her şeyin altından mutlaka bir şekilde kalkabileceğim gibi bir rahatlık geliyor içinize. Bilinç genişlediğinde bu şeye otomatik olarak geçmiş oluyorsunuz. Bir başka madde, başıma kötü bir şey geldiğinde eskiden olduğu kadar üzülmüyorum. Evet, neden? Çünkü her kötü şeyin içinde aslında iyi bir şey saklı olduğunu biliyorum. Bunu birebir siz de yaşamışsınızdır. Ben de çok yaşadım. Bir yola gitmem gerekiyordu ama başıma gelmeyen aksilik kalmadı. İşte lastik patladı, şu oldu, bu oldu falan. Ve ben vazgeçtim ve o gün o gideceğim istikametteki her yeri sel bastı. Ve o zaman anlıyorum ki ha evet ben o selden korunmuşum aslında. Ve şu anda artık o sel bastığını görmeden de ben bunu biliyorum. Bir şey aksi gittiğinde aha bir şeyden korunuyorum diyorum. Evet, bunun tam da böyle olması gerekiyor. Eğer böyle olmasaydı daha kötü bir şeye sebep olacaktı. Ya da bu beni bir şey öğrenmem gereken yere doğru sevk ediyor. Yüksek bilinçle baktığınızda bu yüzden eskisi kadar üzülmüyorsunuz başınıza gelen şeylere. Ve birisi bize hakaret ettiğinde, bağırdığında etkilenmez ve aynı şekilde tepki verme ihtiyacı duymayız. Bunu da açıklamak istiyorum. Çünkü bilinciniz genişlediğinde şunu anlıyorsunuz ki size bağıran, hakaret eden kişi aslında kendi algısından, kendi zihninin içinden, kendi egosundan konuşuyor. Bilinciniz yükseldiğinde siz kendi egonuzun çok farkında oluyorsunuz. Yani içeride o yok edilebilir bir şey değil. Bunu daha önce anlattım zannediyorum. Ego bizim yol arkadaşımızdır. O olmazsa ben bu hayatta zaten yaşayamam. O beni bir takım amaçlar, hedefler, o hedeflere varma dürtüsü verir bana. Bu yüzden ego benim yol arkadaşım ve iyi bir şeydir. Ama egomun yönetiminde olduğum zaman, o zaman daha öfkeli, kıyaslayan, kendimi aşağı gören, işte ya da birinci olmak isteyen, işte mükemmel olmak isteyen bir kişilik oluyorum. Ama onun farkına varıp gözlemlediğimde bu ne zaman oluyor? Bu işte bilincim genişlediğinde oluyor. Diyorum ki ha bu herkesten üstün olmak isteyen egom. Durup durup beni onlarla bunlarla kıyaslayan egom. Bunu yapmasını gözlemliyorum. Gözlemlemek benim bilincimin daha yukarıda olduğunu gösterir. Ve ben bunu gözlemlediğim zaman karşıdaki kişinin de kendi egosunun etkisi altında olduğunu biliyorum. Onu bildiğim zaman ona aynı şekilde tepki verme, aynı hakareti etme ihtiyacı duymuyorum. Yani şöyle bir sahne anlatayım. Size birisi bağırıyor, bağırıyor, bağırıyor ve siz susuyorsunuz. Ne olur? Bunu bir düşünün. O bağıranın bağırdığı şey havada kalır ve tuhaflaşır. Bağıran için bile tuhaf bir sahne haline gelir o aniden. Çünkü öfke birinden çıktığında karşıdan etki almak ister ve onunla beslenir zaten. Ama ben bağırıp o tepkiyi vermediğimde, o enerjiye hiç girmediğimde o kendi öfkesiyle ne yapacağını şaşırır. Bu karşıdaki için de çok güzel bir ders. Ama zaten bunu zorlayarak değil, bilinciniz genişlediğinde kendiliğinden olan bir şey. Yani diyorsunuz ki bağırıyor ama kendi içsel bir öfkesi var. Kim bilir neye bağırıyor yani. Kim bilir sabah belki annesiyle kavga etti, belki karısıyla kavga etti. Benimle bir sorunu olmadığı kesin. Üzerime alınmıyorum. Bilincin genişlemesi bunu sağlıyor bana. Ee, Bir başka madde. Birisi bizi haksız yere suçladığında kendimizi savunma ihtiyacı duymayız. Buna birçok kişi çok şaşırıyor. Fakat bilincin genişlemesi şu demek bir yerde. Bütün olmak. Aslında bunu belki apayrı bir yerde anlatmalıyım. Bütün olmak, iyi ve kötü yanlarımla kendimi tamamen kabul etmek demek. Şimdi beni haksız yere suçladığında ben neden kendimi savunma ihtiyacı hissetmiyorum? Çünkü ben o suçlanan kişi olmadığımın farkındayım. Yani gelip bana sen şuradan bir şey çaldın dediğinde işte hayır ben çalmadım sen beni suçluyorsun falan demem. Çalmadım. Çalmadım yani. Çalmadığımı biliyorum zaten.
Dolayısıyla kendimi savunmaya bile ihtiyacım yok. Hani sen git, bunun doğrusunu kim çaldıysa onu bul. Çok rahat bir enerji. Bilincin genişlemiş olması. Kendinizi savunma ihtiyacı bile hissettirmiyor insana. Bu yüzden bu bilinç genişlemesi konusu, bilinç yükseltmesi konusu, kişisel gelişim konusu, yol, işte ne derseniz deyin, yani bir şekilde bu girdiğimiz çalışmalar, bu izlediğiniz videolar, beni izliyorsunuz, başka arkadaşlarımı izliyorsunuz biliyorum. Hepsi biraz biraz bilincimizin genişlemesi için vesile olacak. Hepsi bir tık bile olsa idrakte bir şey açacak, biraz daha farklı düşünmemizi sağlayacak ve bu genişledikçe bu güzel şeylerle yol almış olacağız. Öyle olacak ki bir süre sonra dönüp bakacaksınız ve diyeceksiniz ki evet ya, yani ben artık 5 seneki önceki ben değilim. Ben tamamen değiştim. Düşüncelerim değişti, algım değişti, sorgulamalarım değişti. Bana ezberletilmiş olan şeyler yanlışmış, çoğu yanlışmış. Bunu fark ettim. Ne kadar güzel bir yere geldim diyeceksiniz. Bilincin genişlemesi bunlara sebep oluyor. Bu gerçekten uzun ve güzel bir konu. Biraz daha devam edeceğim ben sonraki videolarda bu konuya. Şimdilik bu kadar. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.